Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir meze yapıyorum. Şarküterilerde en çok satan güzel bir meze bu. Halep köftesi, özel sosuyla. Hadi buyurun, geçelim tarife. Bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak minik doğruyoruz. Soğanlarımızı tavamıza aldık. Üzerlerine hemen 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ben zeytinyağı koyuyorum. Biraz da hemen şöyle bir yarım çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Ve soğanlarımı güzelce yumuşatıp kavuruyorum. Soğanlarım güzelce yumuşadı. Şimdi hemen bu aşamada 1 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Ve salçamla da bir 3-5 dakika kadar kavuracağım. Güzel bir sos yapacağız ve ılımaya bırakacağız. Soğanlarım yeteri kadar kavruldu. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz ılımaya bırakıyorum. Şimdi bir su bardağı ince bulgurumuzu, köftelik bulgurumuzu kasemize aldık. Hemen içerisine zevke göre tuz koyuyoruz. Ben 1,5 çay kaşığı kadar koydum. Ve üzerine de bir su bardağı sıcak suyumu döküyorum. Ve bunu bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Kapağını kapatıyorum, bekletiyorum. Bulgurum 10 dakika çok güzel şişti. Hemen bulgurumun üzerine 2 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 adet yumurta, dolu dolu 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da irmik koyuyorum. Şimdi bu karışımı güzelce elimle karıştıracağım. Bir balçık haline getireceğim. Bu köftenin fellah köftesinden çok farklılıkları var. O yüzden fellah köftesi gibi düşünmeyin. Güzelce yoğuruyorum köftemi. Köftemi güzelce yoğurdum. Kıvamına geldi. Şimdi bu ılımış olan soğanlı sosumuzu da hemen köftemizin üzerine döküyoruz. Şimdi tekrar köftemizi bu sosla birlikte yoğuruyoruz. Sanki bizim yaptığımız kısırdaki gibi bu sosla köfte çok lezzetli olacak. İşte fellah köfteyle arasındaki farklardan birisi de bu. İyice yoğuruyoruz. Evet, köftemizi güzelce yoğurduktan sonra elimiz ıslak, arada bir ıslatarak cevizden küçük fındık büyüklüğünde köfteler yapıyoruz. Bu köfteleri de kenara koyuyoruz ve bu arada ocağıma ben derin su koydum. Bir tavamın içerisinde suyumu kaynatıyorum. Bütün köftelerimi fındık büyüklüğünde top yapacağım. Ve hemen en önemli noktası sosunu yapıyoruz. Çünkü sosu gerçekten çok önemli. Bütün lezzeti verecek. Hemen bir 2-3 yemek kaşığı kadar tavama zeytinyağımı aldım. 3 diş sarımsağımı yağımın üzerine atıyorum. Ve 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Biraz salçalı bir sos olacak bu. Şimdi salçalarımı güzelce kavuruyorum sarımsakla birlikte. Evet, salçamı güzelce kavurdum. Şimdilik altını kapatıyorum. Diğer tarafa geçeceğim hemen.
Şimdi burada da ocağımda suyum kaynadı. Suyumun içerisine hemen 2 çay kaşığı kadar tuzumu koyuyorum. Ve bu köftelerimi yavaş yavaş suyumun içerisine atıyorum. Şimdi normalde zaten bulgur biliyorsunuz suyla pişti. Kısırı nasıl daha fazla pişirmeden yiyorsak. Fakat içinde un, irmik ve yumurta olduğu için biraz pişmesi lazım. Yaklaşık bir 5-10 dakikada pişiyor. Pişen bulgur köftelerin zaten suyun yüzeyine çıkıyor. Suyun üstüne çıktığı zaman piştiğini zaten anlarsınız. Birazcık kaynasın, görüşelim. Şimdi geldik gene sosumuzun başına. Az önce bunun altını kapatmıştık. Şimdi tekrar açtık ve kenarda ufak doğramış olduğum maydanozlar var. Onları ilave ediyorum. Bu sosun en önemli noktası maydanozu. Fellah köftesinin sosunu biliyorsunuz domates rendesiyle yapıyorduk. Bu sosta da önemli olan salça, maydanoz ve sarımsağı. Şimdi neden az önce bunu yapmadım ve beklettim? Çünkü fellah köftelerimi suya atmayı bekledim. Normal su koymamak ve köftemin suyundan koymak için bunu bekledim. Şimdi ben buradan hemen 1-2 kepçe, çok fazla değil, köftelerin suyundan alıyorum. Ve güzelce sosumu açıyorum. Hemen kapatıyorum altını da. Biraz böyle sulandırmış, lezzetlendirilmiş bir sos haline geldi. Sosum nasıl güzel koktu anlatamam size. Sarımsak ve maydanoz muhteşem bir koku çıkardı. Şimdi Halep köftelerim de olmak üzere suyun üstüne çıktılar. Ben buradan köftelerimi süzerek hemen buraya transfer ediyorum. Bu arada ocağımın altı kısık, kapalı değil. Açtım tekrar. Bütün köftelerimi bu sosa koyuyorum. Bu sosla birlikte lezzetlendireceğim. Daha önce fellah köftesi yapmıştım. Onu da oynatma listemden bulup izleyebilirsiniz. Ama birkaç yorum gelmişti. Fellah köftesi bana çok yavan geliyor diye. İşte özellikle yavan gelenler bu köfteye bayılacaklar. Çünkü bunu gördüğünüz gibi içine soğanlı sos yapıp koyarak lezzetlendirdik. Bir de bu sarımsaklı sosumuzla daha da lezzetli olacak. Şimdi bu sosla güzelce karıştırıyoruz. Birkaç dakika altı açık göstermek istiyorum kısık ateşte. Birkaç dakikada bu sosla birlikte burada pişecek. Sosu biraz emecek. Allah'ım nasıl lezzetli oluyor. O fellah köftesi çok yavan diyen arkadaşlar ne olur bir tane bundan yapın, deneyin, bayılacaksınız. Kokusunu da size şu an anlatamam. Hemen bir 2-3 dakika daha böyle çektireceğim bu sosu ve hemen servis tabağına alıyoruz. Evet, köftelerimizi servis tabağına aldık. Bolca böyle sosunu döktük. Üzerine de şimdi biraz böyle nar ekşisi gezdiriyoruz. Çünkü bu biraz ekşili olarak yenecek. Ve bu şekilde hemen yemiyoruz arkadaşlar. Soğutuyoruz, soğuk meze olarak yiyoruz. İşte o zaman lezzeti tam patlama yapıyor. Sıcakken o kadar lezzetli olmuyor, yavan oluyor ama soğuk meze olarak muhteşem bir lezzet. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli ve güzel bir meze. İstanbul'daki şarkütelerde hakikaten hem marketlerde, büyük marketlerde hem de şarküterilerde yok satan bir meze. O kadar çok seviliyor. Şimdiye kadar denememiş olanlar mutlaka bir yapıp denesinler lütfen. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi. Eğer bu dakikaya kadar kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığım her video paylaşır paylaşmaz size bildirilir. Hiçbir şekilde de kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Sosyal medyalarınızda tariflerimi beğeniyorsanız eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana desteği 2 katına çıkarabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için bu dakikaya kadar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.